Amerika Birleşik Devletleri İran için büyük şeytan. ABD içinse İran şer üçgenin bir parçası, bir şer yuvası. GZT 10.10'da İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine yakından bakacağız. Videoya geçmeden önce GZT bünyesinde hazırladığımız içerikleri sizlere ulaştırmak için ciddi emek sarf ettiğimizi, konuları belirleyip araştırma aşamasından çekim aşamasına, kurgusundan sosyal medya mecralarında sizlerle buluşturma noktasına kadar ciddi bir ekip özverili bir şekilde sizler için çalışıyor. Siz de eğer kanalımıza abone değilseniz abone olur, bu videoları beğenir ve bildirimler açarsanız bizleri mutlu edersiniz. O zaman hazırsanız GZT 10.10 başlıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde İran ve ABD arasındaki ilişki temelde ekonomik işbirliği ve bölgedeki karşılıklı çıkarlara dayanıyordu. ABD bu dönemde Orta Doğu'ya yoğun bir şekilde müdahil olmamış ve İran ile ilişkileri genel olarak dostane ve destekleyici olmuştur. 20. yüzyılın başlarında İran, ülkeyi nüfuz alanlarına bölen İngiliz ve Rus imparatorluklarının kontrolü altındaydı. ABD bölgede önemli bir oyuncu olmadığı için bu dönemde İran'a karşı nispeten tarafsız bir tutum sergiledi. Ancak 1900'lerin başında İran'da petrol bulunması ABD'de dahil olmak üzere yabancı güçlerin ilgisinin artmasına yol açtı. Standard Oil of New Jersey, şimdiki adıyla ExxonMobil gibi Amerikan şirketleri de İran petrol endüstrisine dahil oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD, kıtlık ve hastalıktan muzdarip olan İran'a insani yardım sağladı. İki savaş arası dönemde Amerikan şirketleri İran petrol endüstrisine yatırım yapmaya devam etti ve ABD hükümeti Sovyetler Birliği'ne karşı potansiyel bir müttefik olarak İran ile dostane ilişkiler sürdürmeye çalıştı. 1925 yılında iktidara gelen Rıza Şah Pehlevi bir dizi modernleşme ve reform programı başlattı. ABD bu çabaları destekledi ve Amerikan şirketleri yolların, köprülerin ve Trans-İran demiryolunun inşası da dahil olmak üzere İran'ın altyapısını geliştirmesinde önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'na giden yıllarda ABD İran'la dostane bir ilişki sürdürmeye devam etti. Ancak bölgedeki müdahalesi İngiliz ve Rus imparatorluklarına kıyasla hala sınırlıydı. ABD bu dönemde İran'a uçak satışı ve İranlı pilotların eğitimine dahil olmak üzere bazı askeri yardımlarda bulundu. Bu noktada uzun tarih anlatısına girmek istemiyorum. Ancak Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'na hatta 2. Dünya Savaşı'na kadar dünyanın geri kalanıyla sadece kalkınma ve işbirliği temelli bir ilişki yürütmek istediğini anlamamız önemli. İşin rengi Amerika açısından Dünya Savaşları ve Başkanı Harry Truman'ın 1947'de ortaya attığı Truman Doktrini ile değişiyor. O günkü dünyaya bir bakalım. Avrupa yıkılmış, Amerikan sisteminin sahip olduğu bütün değerlerin aksini savunan bir Sovyetler Birliği, Avrupa'nın yarısında kendi sistemini kurmakla meşgul. Ve başka ülkelerde de milislerini destekleyerek komünizmi yaymaya çalışıyor. Truman, işte sistemi açık bir tehdit olarak gördüğü bu resme karşı bazı önlemler aldı. Truman'ın hedefi içinde Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ülkelerini Sovyet tehdidine karşı askeri ve ekonomik olarak güçlendirmek ki Truman yardımları bu dönemin ürünüdür. Uzun vadede ise Sovyet genişlemesini dünyanın neresinde olursa olsun engelleyerek Amerikan ekonomik ve siyasal anlayışının başka bir deyişle kapitalizmin ve siyasal liberalizmin yayılmasını sağlamaktı. Yani ABD'nin dünya sahnesinde ben de varım deme sebebi temelde ekonomi ve sistemin devamlılığı. ABD açısından yıkılmış bir Avrupa ve komünist bir dünya ile yapılabilecek pek az şey var nihayetinde. Şimdi İran'a dönelim. İran'da ise Musaddık'ın liderliğini yaptığı bir milliyetçi damar yükselişte. Ülke 2. Dünya Savaşı sonrası hem İngilizler hem de Ruslar tarafından işgale uğramış ve ikiye bölünmüş. Ruslar bazı bağımsız cumhuriyetler yaratarak İran'da kendine bağlı küçük devletçikler yaratmaya çalışmış. Petrol gelirleri ise ülkeye gelmiyor. Hayatın her alanında kapitülasyonlar var. Bu da halkta ciddi bir şah karşıtlığı yaratmış durumda. Şah'a karşı tam manasıyla birleşik bir muhalefet var. Musaddık iktidara geldiğinde ve İngilizleri ülkeden kovduğunda İngilizler Başkan Truman'a durumu bildirip yardım istiyorlar. Truman konuya çok sıcak bakmadığı gibi İngiltere'nin istediği yardımı yapmaya pek yanaşmıyor. Ancak Truman'ın başkanlık dönemi Ocak 1953'te sona eriyor. Yerine gelen ve sonrasında ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını pekiştiren Dwight Eisenhower iktidara geliyor ve İngiltere'yle işbirliği yaparak İran pazarını batıya kapatan Musaddık'ı göreve gelişinin 8. ayında Ajax operasyonuyla indirerek tekrar Şah'ı İran'da muktedir hale getiriyorlar. İranlılar bu olayı hiç unutmamışlardır. Devrim öncesinde iki ülke arasındaki ilişkiler tek kelimeyle iyiydi. Dünyada soğuk savaş şiddetli bir şekilde her alanda varlığını hissettiriyordu. Özellikle Sovyetler Birliği'ni çevrelemek ve ABD'nin bölgedeki jandarmalığını yapma noktasında İran önemli bir aktördü. Musaddık'ı deviren darbenin ardından ABD, Şah'ın iktidarını sağlamlaştırmak için bazı yardımlarda bulundu. Washington darbeden sonraki ilk 3 hafta içinde İran'a 68 milyon dolar acil yardım bulundu ve sonraki 10 yıl içerisinde 1,2 milyar dolar daha verdi. Darbeden birkaç yıl sonra Şah'ın gizli polisi olarak anılan ve acımasızlığıyla ün salan Sazman-ı İttilaat ve Emniyeti Keşfer yani kısaca SAVAK'ı kurdu. SAVAK'ın kuruluşunda ABD'li Tümgeneral Norman Schwarzkopf ve beraberindeki 5 CIA memuru önemli bir rol oynadı. Şah, hükümdarlığı sırasında önemli ölçüde Amerikan desteği aldı. Beyaz Saray'a sık sık resmi ziyaretlerde bulundu ve çok sayıda Amerikan başkanından övgü aldı.
ABD-İran arasında o dönemde askeri, istihbarati, ekonomik ve daha birçok konuda derinlemesi ilişkiler bulunuyordu. Şah'ın Washington'a yakın ilişkileri ve izlediği politikalar kısa sürede İranlıları, özellikle de muhafazakarları kızdırdı. Bu gruplar için Şah gayri İran bir tavra sahipti. Bu tepkiler zaman içinde devrimi beraberinde getirdi. Az önce belirttiğim üzere devrimden önce İran, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden biriydi. Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yönetimi altında iki ülke arasında güçlü askeri, ekonomik ve siyasi bağlar bulunuyordu. ABD, İran'ı Sovyet etkisine karşı bir tampon olarak görüyordu ve İran'ı silahlarla donatıp modernize etmekte önemli bir rol oynuyordu. İran İslam devriminin zaferi ve Şah'ın devrilmesi ABD-İran ilişkilerinde ani ve şiddetli bir dönüşme yol açtı. Devrimin iki ülke ilişkilerine etkisi noktası en sembolik ve kriz bağlamında en zirve noktası 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin İranlı militanlar tarafından basılması oldu. ABD yanıt olarak İran'a karşı ekonomik yaptırımlar uyguladı ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. Reyne krizinden bu yana ABD ve İran arasındaki ilişkiler çeşitli krizler, karşılıklı suçlamalar ve yaptırımlarla devam ede geldi. İran'ın vekil güç faaliyetleri, balistik füze programları, İran'ın nükleer programı, bölgedeki ABD müttefiklerine yönelik tehditler ve ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktaları olarak öne çıktı. Özellikle İran'ın nükleer programı ilişkin endişeler uluslararası toplumda geniş çapta yankı buldu. Zaman zaman askeri bir çatışmanın eşiğine gelindi. İran-ABD ilişkilerinin önemli dönüm noktalarından biri olan elçilik baskınından ve Reyne krizinden biraz daha bahsetmek gerekiyor. Bugün müze olarak Büyükelçilik binasının duvarlarını devrim sloganları ve ilginç görseller süslüyor. Burası İranlılar için bütün gizli ve şeytani faaliyetlerin döndüğü bir şer yuvasıydı. Nitekim İran takvimince her yıl 13 Şaban günü küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü olarak İranlılarca kutlanır. Olay 4 Kasım 1979'da gerçekleşti. Şah ülkeyi terk ettikten sonra ABD'ye gitmişti. İranlı öğrenciler ve militanlar ABD'nin İran'daki devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yi tedavi amacıyla kabul etmesine tepki olarak ABD Büyükelçiliğine baskın düzenledi. Grup genel olarak Şah'ın iadesini ve yargılanmasını talep ediyordu. Baskın sırasında Büyükelçilik personeli ve Amerikalı vatandaşlardan oluşan 52 rehine 444 gün boyunca tutuklu kaldı. ABD rehinelerin serbest bırakılması için çeşitli diplomatik ve askeri girişimlerde bulundu. Ancak bu girişimler başarısız oldu. Kriz, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin kesilmesine ve iki ülke arasında uzun süreli bir düşmanlığın başlamasına neden oldu. İranlılar baskın sırasında imha edilen bütün belgelerin parçalarını tek tek toplayarak belgeleri yeniden bir araya getirmeyi başardılar. Bugün Tahran'daki müze içerisinde bütün bu detaylar mevcut. Reyne krizi, Ronald Reagan'ın ABD başkanı olarak yemin ettiği gün 20 Ocak 1981'de sona erdi. Olay dünya tarihindeki en uzun süren diplomatik Reyne krizi olarak biliniyor ve 2012 yılında Operasyon Argo isimli bir filme de konu oldu. İran'ın resmi söylemine göre İran burada sadece Irak'la değil, bütün Şer İttifakı ile mücadele etti. Bu savaşta verilen savunmaya kutsal savunma deniliyor ve her yıl İran'da törenlerle anılıyor. Savaşın başlarında ABD resmi olarak tarafsız bir pozisyon aldı. Ancak İran'a karşı ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulamaya devam etti ve İran devriminin ardından kesilen diplomatik ilişkileri göz önünde bulundurarak pratikte İran'a karşı bir tutum sergiledi. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ABD, Saddam Hüseyin'in Irak'ına çeşitli yollarla destek sağladı. Bu destek istihbarat paylaşımı, askeri ekipman sağlama ve Irak'ın krediye ve teknolojiye erişimini kolaylaştırdı. içeriyordu. ABD'nin amacı İran'ın bölgedeki etkisini sınırlamak ve savaşın hızla sona ermesini sağlamaktı. Burada bir konuyu daha zikretmek lazım. Irak, İran'a karşı kimyasal silahlar kullandı. İranlılar bu konuyu uluslararası kamuoyuna sıklıkla dile getirip şikayetlerde bulunsa da etkili bir sonuç alamadılar. Zaten bazı analistlere göre İran'ın nükleer programına ağırlık vermesinin arkasında bu mesele yatıyor. Diğer yandan bu kimyasal silahları oluşturan maddelerin ABD tarafından el altından Saddam Hüseyin'e sağlandığını söyleyen yazılar da var. İranlılar da elbette bu fikirdeler. Konuya dönersek savaşın ilerleyen dönemlerinde İran'ın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerine yönelik saldırının artması üzerine tanker savaşı olarak bilinen mesele patlak verdi. ABD petrol tankerlerini İran saldırılarından korumak için bölgeye daha fazla askeri güç gönderdi. Bu hamle ABD'nin doğrudan çatışmaya daha fazla müdahale olmasına yol açtı. Bu dönemde İran'daki ABD'ye yönelik öfkeyi katlayan trajik bir olay daha meydana geldi. 3 Temmuz 1988'de İran-Irak Savaşı'nın sonlarına doğru ABD donanmasına ait bir savaş gemisi yanlışlıkla İran ait bir sivil yolcu uçağını füzeyle vurdu. Uçak Bandar Abbas'tan Dubai'ye seyahat ediyordu ve saldırı sonucu uçaktaki 290 kişi hayatını kaybetti. ABD olayın bir yanlış anlama sonucu meydana geldiğini, geminin uçağı düşman bir savaş uçağı olarak yanlış tesis ettiğini ve uçağın ticari bir yolcu uçağı olduğunu farkında olmadığını açıkladı. Bu trajik olay İran ile ABD arasındaki zaten gergin olan ilişkileri daha da bozdu ve İran'da ABD'ye karşı derin bir öfke ve güvensizlik duygusu uyandırdı. ABD olaydan sonra resmi bir özür dilemedi. Ancak kazazedelerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti.
İran nükleer programı 1950'lerde ABD'nin barış için atom programı desteğiyle başladı. İki ülke 1957'de nükleer işbirliği anlaşması imzaladı ve 1967'de ABD Tahran'a hafif su reaktörü sağladı. 1970'lerde İran, batılı firmalarda nükleer enerji projelerini genişletti ancak 1979 İslam devrimi sonrası program farklı bir yön aldı. Devrimden sonra İran özellikle Irak Savaşı'ndaki kimyasal silah kullanımı nedeniyle nükleer çalışmalar yeniden başladı. 2002'de Halkı Mücahitleri Örgütü İran'ın gizli faaliyetlerini ifşa etti, bu da uluslararası denetimlere yol açtı. İran, programının sivil amaçlı olduğunu savunurken özellikle ABD ve İsrail bu çabayı nükleer silah geliştirme çabası olarak okudu. 2015'te İran ve P5+1 ülkeleri arasında nükleer programı sınırlayıp ekonomik yaptırımları kaldıran bir anlaşma imzalandı. Ancak 2018'de ABD Trump liderliğinde anlaşmadan çekildi ve yaptırımları yeniden başlattı. İran'da taahhütlerini azaltıp uranyum zenginleştirmeyi arttırdı. Bugün İran nükleer silah yapımı için gereken zenginleştirme düzeyine ulaşmış durumda. Bu da nükleer bir İran ihtimalini güçlendiriyor. Donald Trump döneminde İran-ABD ilişkileri tarihlerindeki en düşük ve en gergin noktalardan birine ulaştı. Trump göreve gelir gelmez İran ile yapılan nükleer anlaşmaya yönelik eleştirilerini dile getirdi ve bu anlaşmanın ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini savundu. 2018 Mayıs'ında Trump yönetimi anlaşmadan resmi olarak çekilme kararını duyurdu. Bu adım anlaşma kapsamında kaldırılan bir dizi ekonomik yaptırımın İran'a yeniden uygulanması anlamına geliyordu. Bu yaptırımlar özellikle İran'ın petrol ihracatını hedef alıyordu ve İran ekonomisini ciddi şekilde etkiledi. Gerilim 2020'nin başlarında ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği bir drone saldırısı ile İran'ın önde gelen askeri ve siyasi figürlerinden Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu eylem İran'da büyük etki yarattı. Esasında bu, Trump'ın İran'ın kapasitesinin ne olduğu ve ne yapabileceğine dair yaptığı testlerden biriydi. İran buna karşı ABD'nin Irak'taki askeri üslerine balistik füze saldırıları düzenleyerek yanıt verdi. Ancak tam bu esnada bu füzelerden biri Ukrayna'ya giden bir sivil yolcu uçağına isabet etti ve tüm 176 yolcu ile beraber mürettebat hayatını kaybetti. Özetle Donald Trump, İran'a karşı çok sert bir tutum sergileyen bir siyaset izledi. Bu da İran'ın eline, dünya kamuoyuna anlaşmayı bozan Amerika'dır. Bakın biz haklı çıktık propagandası yapma şansıyla beraber bir ölçüde hareket alanı sağladı. Amerika ile olan ilişkiler hem İran için hem de ABD için gerçek bir iç siyaset malzemesi. İran'ın ABD ve İsrail'e karşı verdiğini söylediği mücadele hem içerideki sorunlara karşı sürekli bir düşman teması yaratarak bir meşruiyet sağlıyor hem de Orta Doğu başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki İran unsurlarının varlığı için bir zemin yaratıyor. İran iç politikası bambaşka bir videonun konusu. Hatta bir video serisi gerektirecek kadar karmaşık. Dolayısıyla İran iç siyaseti ile ilgili söyleyecek çok fazla şey var. Bu videonun hacmini aşmaması adına son birkaç seçimden yola çıkarak bir tablo ortaya koymaya çalışacağım. İran iç siyasette kabaca reformcular ve muhafazakarlar diye ikiye sınıflandırabileceğimiz akımlar söz konusu. Bir de ılımlılar var. ABD Trump döneminden beri İran'la ilişkileri katılaştırıp sertleştirince İran içinde de güvenlikçi politikalara bir yönelim başladı. Özellikle 2020 meclis, 2021 Cumhurbaşkanlığı ve 2024 meclis seçimlerinde seçimlere kimin aday olup olmayacağına karar veren kurum olan Anayasayı Korucular Konseyi tarafından reformcu isimler birer birer saf dışı bırakıldı ve muhafazakar cenah dışında hiç kimseye alan açılmadı. Daha çok diyaloğu ve küresel sistemde varlık göstermeyi savunan reformcu cenahın birçok ağır topu seçimlerde devre dışı bırakıldı ve sadece muhafazakar ve daha muhafazakar isimlerin önü açıldı. Bununla beraber İbrahim Reis'inin 2021 seçimlerini kazanmasıyla birçok ilim valiliğine, bakanlıklara ve üst bürokrasiye devrim muhafızları ordusu kökenli isimler getirildi. Yani İran iyiden iyiye şahin ya da oradaki tabirle inkılabi bir hüviyete büründü. Bu elbette halkta olumsuz karşılandı ve saydığım son 3 seçime katılım İran tarihindeki en düşük katılımlı 3 seçim olarak cereyan etti. Son seçimde yine reformcu adaylar büyük ölçüde veto edildi ve katılım İran tarihinin en düşük seviyesinde kaldı. Bazı analistler Türkiye ile İran ilişkilerini tanımlarken ebedi dost, ezeli rakip ifadesini kullanmayı severler. Bu esasında iki ülkenin anlaştığı ve anlaşamadığı birçok konuyu tek bir slogan altı toplayan bir söz. İran'ın ABD ile olan ilişkileri ortada. Bu düşmanlık hem ABD'ye yıllarca bölgede olmak için adeta bir bahane verdi, hem de İran'a gerek iç gerek dış politikada siyasal hamlelerinde meşruiyet sağladı. Türkiye-ABD ilişkileri de bazı noktalarda İranlılarca araçsallaştırılıyor. Örneğin Zengezur Koridoru. İran bunu birçok sebepten dolayı istemiyor. Bunları başka bir videoda konuştuk. Ancak İran bu konuyu kendi iç kamuoyuna anlatırken NATO koridoru gibi lakaplar takıyor. Ermenistan'ın ABD ile ortak yaptığı tatbikatlar, AB üyelik arzusu gibi konular elbette burada pragmatik sebeplerden dolayı görmezden geliniyor. Lakin İran perspektifinden ne zaman Türkiye'nin attığı bir adım kabul görmese, çoğunlukla bu durum iç kamuoyuna NATO'nun adı ve ABD ilişkileri üzerinden izah ediliyor. Diğer yandan Türkiye'nin ABD ile yaşadığı bütün iyi ve kötü meseleler İran basını tarafından haberleştiriliyor ve servis ediliyor. ABD-İran ilişkileri hakkında söyleyecek birçok şey ve değinmediğimiz bir sürü mesele var elbet. Biz bu videoda en öz şekliyle olayı aktarmaya çalıştık. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimlerinizi açın. GZT 10.10'da yeni bir İran içeriğiyle tekrar birlikte olana kadar şimdilik hoşçakalın. Amerika Birleşik Devletleri İran için büyük şeytan. ABD için ise İran şer üçgenin bir parçası, bir şer yuvası.
GZT 10.10'da İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine yakından bakacağız.